Meksika Kongresi'nde geçen hafta pek de alışılmadık bir oturum yapıldı. 11 solicitudes de información que hay presentadas desde el... Genelde yasaları görüşmek için toplanan meclisteki vekiller, kendisini bir UFO araştırmacısı ve gazeteci olarak tanıtan birinin yeminli ifadesini dinlediler. Tıpkı kısa bir süre önce ABD Kongresi'nde yapılan bir toplantıda olduğu gibi. Zaten orada konuşanlardan eski pilot Ryan Graves de davet edilmiş aynı yere. Fakat bu kez bir yandan UFO araştırmacısı konuşurken ve söyledikleri işitme engelliler de dahil olmak üzere herkese anında simultane olarak aktarılırken bir yandan başka bir şey daha yaptılar. Yanlarında getirdikleri kutuyu açtılar. Şu anda konuşan kişi diyor ki bunlar karasal evrimimizin bir parçası olmayan, insan olmayan varlıklardır. Nasıl yani? Resmen bir unboxing videosu yapar gibi açtılar o kutuları. Aparecer no hay una evolución posterior. Peki karasal evrimimizin bir parçası olmadıklarına göre bu iki şeyin uzaylı mı olduğunu iddia ediyorlar? Biraz daha dinleyelim. Yeminli ifade altında konuşmaya devam eden Jaime Maussan gösterdiği kısa boylu ve tebeşir renkli bu iki örneğin Peru'da bulunduğunu söylüyor. Oraya 1000 yıl kadar önce gömülmüşler. Bu tarihi de Meksika'daki bir üniversitenin araştırmacıları karbon testi yöntemiyle belirlemiş. Her birinin 3 parmaklı elleri ve küçülmüş ya da kurumuş gibi gözüken kafaları var. Gündelik hayatta pek de görmeye alışık olmadığımız şeyler bunlar. E.T. gibi filmler hariç. Üstelik bu son derece sıra dışı örneklerin 1000 yıl kadar önce gömülmüş oldukları bir akademik kurum tarafından onaylanmış. Bir de koskoca bir Güney Amerika ülkesinin kongresinde konuşulunca ortalık birdenbire birbirinden ilginç haberlerle dolup taşmaya başladı. Arada ziyarete geliyorlar mı ya da hepsi hayal ürünü mü? Are aliens On UFOs. Buraya duruşmasında insan olmadığı iddia edilen uzaylı fosillerinin fosilleşmiş kalıntılar sergilendi. Bunlar uzaylı mı, mumya mı, kandırmaca mı, gerçek mi? Cep telefonumdaki haber uygulamasına daha ilk düştüğü andan itibaren gerçekliğiyle ilgili kuşkularım oldu ama yine de önce şu iddiaları bir dinlemek gerektiğini düşündüm ve konuyu etraflıca araştırdım. İyi ki de öyle yapmışım çünkü çok ilginç şeyler buldum. Daha önce içerik yaptığım bu ve benzeri konularda böyle birbiriyle çelişen bu tür haberler ortaya çıkınca sizlerden de haklı olarak konuya ilişkin birçok mesaj alıyorum. O yüzden sizlere de haber takibi konusunda benim yıllardır kullandığım haber uygulaması olan Bundle'ı tavsiye ediyorum. Sürekli geliştirmelerin olduğu bir uygulama bu ve son versiyonuyla daha basit ve işlevsel bir arayüze kavuşmuş ama yepyeni bir özelliği daha var. Bundle, yapay zeka ile clickbait başlıkları tamamen engellemeyi amaçlıyor. Günümüzdeki en heyecan verici teknolojilerden biri olan Generative AI yani üretken yapay zeka kullanarak okuyuculara sade, güvenilir ve zaman kaybı yaratan başlıklardan arındırılmış bir haber akışı sunuyor. Bundle kullanıcıları clickbait olduğunu düşündükleri başlığı Bundle AI'ya kolayca bildirecek. Burada Bundle'ın eğittiği Generative AI devreye girecek. Haber metnini tarayan Bundle AI en doğru ve tık tuzağı olmayan başlığı seçerek milyonlarca okuyucusuna haberi tam olarak anlatan ve clickbait olmayan haliyle sunacak. Bildirimi yapan kullanıcı başlık değiştiğinde de bilgilendirilecek. Bu sayede hem topluluğun hem de teknolojinin gücünü kullanan Bundle, clickbait başlıkları ortadan kaldırmayı hedefliyor. İlgilenenler için bu uygulamanın linkini açıklamalar bölümüne yerleştirdim. Artık bu tür sansasyonel haberlerde siz de daha seçici olabilirsiniz. Meksika Kongresi'nde sergilenen örnekler başka bir Güney Amerika ülkesi olan Peru'dan geliyor. Arkeolojik olarak son derece zengin bir ülke. Amerika'nın en eski medeniyeti orada kurulmuş. İnkalar orada yaşamış. İşte Machu Picchu orada. Hatta Nazca bölgesindeki gizemli çizgiler de orada ki ben bununla ilgili ayrıntılı bir video da hazırlamıştım. Abone olanlar hatırlayacaktır. İşte tam o bölgede 1920'lerde bir mezarlık keşfedildi. Coachella mezarlığı. İçinde binlerce yıllık çok sayıda mumya vardı. Bunlar bölgedeki kuru çöl iklimi nedeniyle çok iyi korunmuştu. 2015'in sonlarına doğru yine oraya yakın Nazca Palpa bölgesinde Huaqueros tarafından yeni bir keşif daha yapıldı. Huaqueros deyince böyle havalı oluyor ama aslında mezar soyguncusu demek. Hani Indiana Jones filmindeki gibi. grave robbers will be shot. Good thing we're not grave robbers.
Zaten serinin Kristal Kafatası'nın Krallığı bölümünde bu mezarlık öne çıkan mekanlardan biri. İşte bu antik bölge kültürel olarak da böylesine bereketli. Fakat 2015 yılında yapılan yeni keşifteki örnekler öyle bildiğimiz mumyalara pek de benzemiyor. Bu görüntüler Inca Cusco Enstitüsü'ne getirilen ilk örnekler. Bu örnekleri gören enstitü Peru Kültür Bakanlığı'na şu mektubu yazıp Nazca bölgesindeki arkeolojik alanların olası bir tahribatını önlemek için hızlıca harekete geçilmesini talep etmiş. Bir yandan da konuya ilgi duyacağını düşündükleri bir takım gazetecileri davet etmişler. Mesela sağdan ikinci tanıdık geliyor mu? 2017'de 38 santimetre boyundaki bu ilk örneği incelemeye başlamışlar. Ardından diğer örnekler gelmeye başlamış. Bunların hepsine takma isimler verilmiş. Alberto, Josefina, Victoria, Maria, Vavita. 60 santimetrelik Alberto'nun sağ kalçasında metal bir implant olduğu tespit edilmiş. 58 santimetrelik Josefina'nın karnında bulunan yumurtaya benzeyen 4 ovoid cisimden ötürü onun hamile olabileceğinden şüphelenmişler. Kafası olmayan 56 santimetrelik Victoria oturma pozisyonunda bulunmuş. En büyük ve en popüler örneklerden biri Maria 1 metre 68 santimetre boyunda. Yani ortalama bir kadın boyutlarında. Günümüzün modern kadınları da işte 1.68-1.72 aralığında olduğu düşünülecek olursa enteresan. Enteresan başka bir şey daha var çünkü birbirinden farklı gibi gözüken bu örneklerin ortak bir özelliği var. Hepsi de 3 parmaklı. O yüzden literatüre tridaktil Nazca insansı mumyaları olarak geçtiler. Tridaktil 3 parmaklı demek. Yani kısaca bunlara 3 harfliler, 3 parmaklılar deniyor. One of the most important discovery of the 21st century. 21. yüzyılın en önemli keşiflerinden biriyle karşı karşıyayız. Bu sözler bulunan örnekleri incelemek için ta Rusya'dan, St. Petersburg'dan kalkıp oralara kadar giden bir araştırmacı tarafından söylendi. 2017'de ABD merkezli Gaia adındaki bir medya grubu oraya giderek konu hakkında özel bir haber dosyası hazırladı. Onları bu haberi yapmaya ikna edip de ta oralara kadar davet eden kişi tanıdık geliyor mu? İşte Meksika Kongresi'nde yeminli ifade veren kişi o. Yani konu yeni değil. Kongrede verilen ifadeler bile yeni değil. Bakın ne buldum. Aynı konuda daha önce Peru Kongresi'nde de bir sunum yapılmış. 19 Kasım 2018'de. Bu sunumlarla birlikte o zamanki gazete haberlerine ve video dosyalarına baktım ve karşılaştığım ifadelerde çok büyük bir spekülasyon olduğunu fark ettim. Pek açıktan söylenmiyor ama hep böyle uzaylı olabileceğine dair bir takım imalarda bulunuluyor. Mesela o videodaki uzmanlardan biri bunun bir insan türüne ait olmadığını düşündürüyor gibi çok yuvarlak şeyler söylüyor. Ya da yine Peru'daki petrogliflerde ve kilim desenlerinde yer alan 3 parmaklı figürler gösterilip bunlar dünya dışı olabilir mi diye soruluyor. Hep böyle bir soru işaretleri var her yerde. Fakat uluslararası bilim camiası sadece soru işaretlerini koymakla yetinmiyor. Bu konuda kuşkulu. Mesela az önce gösterdiğim Josefina'yı bulanlar onu her nedense humanoid reptile yani insansı sürüngen olarak sınıflandırmış. Fakat bilim insanları onun hakkındaki bulguları inceleyince şöyle yorum yapmaya başlamışlar. Bu hayvan ve insan kemiklerinin karışımından oluşuyor. Fakat bazı kemikler ters yerleştirilmiş. Kalça kemiğinde hiçbir bağlantı yok. Anatomik olarak bunun tek bir adım atabilmesi bile mümkün değil. Bazı kemiklerin ucu kesilmiş. Vücutta herhangi bir simetri de yok. Parmaklardaki kemikler farklı sıralarda birleştirilmiş ve üstelik yine yanlış yönlerde sıralanmış. Kafa taslarında lama ya da alpaka gibi o bölgeye has memeli hayvanların kemikleri kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu hayvanların kafasının ön kısmı kesilip çevrilerek yerleştirildiğinde bu mumyaların kafasındakine benzer bir şekil ortaya çıkıyor. Bu konuda yazılmış yaklaşık 20 sayfalık ayrıntılı bir makale International Journal of Biology and Biomedicine dergisinde de yayımlanmış. Peru Adli Bilimler Enstitüsü için bu mumyaları analiz eden adli arkeolog Flavio Estrada, uzaylı olduğu iddia edilenlerin kalıntılarının sentetik yapıştırıcıyla bir arada tutulan hayvan ve insan kemiklerinden yapılmış yaratıklar olduğunu söylüyor. Üstelik bunların üstü de sahte bir deriyle kaplanmış. Araştırmacılar mumyaların dünya dışı varlıklar olabileceği iddiasını işte bu şekilde çürütmüş oluyorlar ama bir yandan da hem onlar hem de ben merak ediyorum. Ya bu kadar kaliteli örnekler
öylesine sofistike ve karmaşık bir şekilde bundan yüzyıllar belki de bin yıllar önce nasıl yapılmış? Ve daha da önemlisi neden yapılmış? Bakın 2018'de Peru Kongresi'ne yapılan sunumda Wawita adlı örnekle ilgili şöyle bir soru soruluyor. Este es un ser tridáctilo, no era un ser tridáctilo. No es un ser ha sido modificado. Como digo, probablemente ha sido modificado con fines rituales. ¿Habría sido modificado antes o después de haber sido descubierta? No. Me parece que ha sido antes. Evet, doğru duydunuz. Bu örnekler gerçekten de eskiler. Karbon 14 yöntemini kullanarak onların 1000 yıllık olduğunu bulan üniversite tabii yeni bir açıklama yapma ihtiyacını hissetti tüm bu olaylardan sonra 12 Eylül tarihinde ve bu sansasyonel gazeteciyle arasına bir mesafe koydu. Yaptıkları açıklamada diyorlar ki Mayıs 2017'de Lema müşteri tarafından sağlanan bilgilere göre yaklaşık yarım gram 0.5 gram cilt ve beyin dokusu olan bir dizi örnek üzerinde karbon 14 tarihleme çalışması gerçekleştirdi ve bunun sonuçlarını açıkladı. Yani evet bir inceleme yapılmış ama böyle komple cesetler ya da mumyalar üzerinde değil, onlardan kaynağı söylenmeden gönderilen küçük örnekler üzerinde. Yani diyorlar ki bizim adımızı kullanıyorlar ama biz o örneklerin nereden geldiğine bakmadan inceleme yaptık. Yani bizim adımızla böyle uzaylıları filan yan yana getirmeyin. Ama yaptığımız tarihleme doğru. O zaman birileri 1000 yıl kadar önce hayvan ve insan kemiklerini garip bir şekilde kesip bağlayarak bu mumyaları hazırlayıp oraya gömmüşler. Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde insan ve hayvan iskeletleriyle ilgili modifikasyonlar yapma geleneğine zaten rastlanıyordu. Kafataslarını uzatmak için bebeklerinin başlarını iplerle, bezlerle, tahtalarla filan sararlarmış. Bunun dini sebeplerle yapıldığı düşünülüyor. Kendi tanrılarına daha çok benzeme çabası olarak değerlendiriliyor. Örneğin Şili çölünde bulunan şu örneğe bir bakın. Doğal bir şekilde mumyalaşmış bu bebeğe Ata ismi verilmişti. Ata sadece 15 santimetre boyunda, konik şekilli başı ve boyutuna göre olağan dışı sert kemikleri var. Bazıları yine onun bir uzaylı olduğunu iddia etti ama yeni bir çalışma insan DNA'sına sahip olduğunu ve genetik mutasyonların görünümünü bunların açıkladığını gösteriyor. Ata muhtemelen ölü doğan ya da doğumdan kısa bir süre sonra ölen bir insan cenini. Biliyorum dünyadaki bazı insanlar için bu tür haberler çok ilgi çekici, merak uyandırıcı ve öyle olduğu için de yine yapılmaya devam ediliyor. Bir takım kandırıcı sahte başlıklarla birlikte. Oysa Meksika Kongresi'nde kutudan çıkanlar ne yeni ne de uzaylı. Onlar Nazca mumyaları, arkeolojik zenginlikleriyle ünlü Peru'da bulunan ve üzerinde modifikasyon yapılmış insan ve hayvan cesetleri. Demek ki biz insanlar bu tür işleri hep yapıyormuşuz. Kimi zaman dini nedenlerle, kimi zaman da ticari. Asıl mesele bu tür konuların böyle ucu açık bir şekilde soru işaretleriyle artık kongrelerde filan konuşulmaya başlanması. Bir ülkenin yasa koyucuları, yöneticileri bilime katkı sunacak şekilde çalışmalar yapmak yerine ya da bunları desteklemek yerine bu tür konularla zaman harcayarak ne kazanıyorlar acaba? Kendilerinin ve onları seçenlerin dikkatini dağıtmaktan başka.